Herkese merhaba. Bugün kudret narı kuracağız. Şöyle bitkiyi aşağıdan itibaren göstereyim. Yaklaşık 2,5 ay önce bir tohumdan dikildi. Ve her gün düzenli olarak sulandı. Ve gördüğünüz gibi kocaman oldu. Bir sürü meyvesi var üzerinde. Gördüğünüz bu meyve daha tam olgunlaşmamış. Turuncu yeşil. Fakat şu gördüğünüz meyve tamamen turuncu olgunlaşmış. İncecik bir dal tutuyor kocaman meyveyi. Dikkatinizi çekerim, insan midesi şeklinde. Zaten insanlar bilhassa mide rahatsızlıkları için bu meyveyi tüketiyorlar. Gastrit, ülser gibi mide rahatsızlıklarında günde bir çay kaşığı gibi küçük ölçeklerde aç karnına insanlar bu meyveyi tüketiyor. Ben de reflüye sahip bir kişi olarak bunu zamanında tüketmiştim ve bana da iyi gelmişti. Şimdi bu olgunlaşmış turuncu meyveleri koparacağım ve bunları kurma işlemine geçeceğim. Bir tane koparayım şöyle. Şurada şöyle gördüğünüz gibi bir yeşil meyve var. Bunların da olgunlaşmasını bekliyoruz. Daha tam olgunlaşmamış. Ucunda kurumuş çiçeği var gördüğünüz gibi. Şurada bir tane meyvesi var. İsterseniz elle şöyle pratik olarak şöyle zaten kopacaktır. Evet. Evet, şu da şöyle olgunlaşmış bir meyvesi. Evet, şimdi kurma işlemine geçelim. Kudret narlarını topladım bahçeden. Sudan geçirdim. Bir yarım saat süzülmesini bekledim. Son kalan su damlacıklarını da peçeteyle aldım. Şu an elimde 8 tane kudret narı var. Sızma zeytinyağım var saf. Böyle de bir tane cam kavanozum var 1 litrelik. Şimdi kurma işlemine geçelim kudret narını. Ben bunları elimle böleceğim. Ortadan ikiye böleceğim. Ve içerisindeki çekirdekleri bu tahta kaşık vasıtasıyla bu kaba aktaracağım. Şimdi öncelikle bu işlemi yapalım. Çekirdeklerini çıkarma işlemi bitti. Bunu bir kenara şöyle koyuyorum. Şimdi kavanozumuzu alıyorum. Gelişigüzel içerisine elimle bunu parçalayarak koyuyorum şöyle. Evet, şimdi üzerine saf sızma zeytinyağımızı ekliyoruz. Kudret narı parçalarının üzerine geçecek şekilde, yani kudret narı parçaları zeytinyağının altında kalması gerekiyor. Aksi takdirde yağın üstünde kalırsa küflenme ihtimali var. Yağın alta biraz süzülmesini bekliyoruz. Ve biraz daha süzüldükten sonra biraz daha yağ ekleyeceğim üzerine. Evet, bu arada tahta kaşıkla çalışıyoruz. Genelde böyle metaller bu tür asidik malzemelerle kolayca tepkimeye girebileceklerinden dolayı ben de saf ve organik bir ürün elde etmek istediğimden dolayı metal kullanmıyorum. Tahta kaşık bunun için ideal bir malzeme.
Evet, şu an az bir şey daha zeytinyağı ekliyorum üzerine çıksın diye. Evet, şu an ağzını kapatıyorum ve kudret narına bu cam kavanoza ismini yazıyorum, tarihini yazıyorum ve karanlık bir yerde saklamaya bırakıyorum bunu. Ve artık işlemimiz bitmiştir. Bu kadar. Kudret narımızı yapmış olduk. Şimdi burada benim daha önceki yıllarda yaptığım kudret narları var. Şöyle göstereyim. Bu 2 yıl öncesine ait bir kudret narı. Bu kavanozlar. Şöyle. Şöyle küçük bir kavanozum var. Yine aynı seri bunlar. Bu 7 yıl öncesine ait bir kudret narı yağı bu. Bunun kudret narı meyvesi bitti. Fakat yağını atmıyoruz. Ben bunu yara ve yanıklarda hücre yenileyici etkisinden dolayı kullanıyorum. Ayrıca güneş koruyucu yağın içinde de yine hücre yenileyici etkisinden dolayı bunu kullanıyorum. Evet, şimdi gelelim elimizdeki çekirdekleri ne yapacağız? Şimdi bunlar çekirdekleri. Şu kırmızı etli kısmı yemesi çok keyifli, çok tatlı. Bunu şöyle bir peçete alıyoruz. Bir tanesini mesela ben yiyeyim. Şöyle çekirdeği çıkıyor. Bu çekirdekleri böyle bu şekilde bir tane peçeteye koyuyoruz ve burada kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra tamamen kuruduğuna emin olduktan sonra şöyle kavanozluyoruz. Gerektiğinde bahar ayında ekerek her günde düzenli olarak sulayarak meyvesini 2 ay sonra 2,5 ay sonra almış oluyoruz. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Bununla ilgili bir uyarı yapmak istiyorum. Geçen senelerde ben böyle bir tas vardı. Yemedik. Kimse yemedi. Dolaba koydum. 2 gün sonra sabah kalktığımda baktım küflenmemesi için, ziyan olmaması için ben bunu sabah aç karnına böyle bir tası bitirdim. 15 dakika sonra çok şiddetli bir karın ağrısı başladı. Ve bu karın ağrısını ben 5 saat boyunca çektim ve çok aşırı bir şiddetli karın ağrısıydı. Onun için kudret narını dozajında tüketmenizi tavsiye ediyorum size de. Dikkatli olunuz tüketirken. Evet, şimdi ne kadar tüketmeliyiz konusuna geldiğimizde de. Şimdi öncelikle bu şekilde kurduğunuz kudret narını 20 gün sonra tüketebiliyorsunuz. 20 gün sonra tüketirken bu şekilde büyük bir kavanozu sürekli açıp kapatmayın. Çünkü açıp kapattığınızda içerisine mikroorganizma girecektir. Yağın altında kalan kısma bir şey olmaz. Fakat yağın eğer üstünde şöyle bir kavanozun üzerinde şöyle bir boşluk kalıyor. Burada yağın altında bir şey olmuyor fakat buralarda bazen küflenmeye yol açabiliyor. Onun için siz böyle tüketecekseniz küçük bir kavanoza alın ve bundan tüketin. Bundan tüketmenizi tavsiye ediyorum ben bu şekilde. Evet, nasıl kullanacağımıza gelecek olursak benim daha önce reflü şikayetlerim vardı. Mide yanması, mide suyunun yemek borusuna ve ağza gelmesi gibi. Ben kudret narını kullandım. Her sabah şöyle bir tatlı kaşığı yemekten en az yarım saat önce 15 gün boyunca bunu kullandım. İlk 5 gün içerisinde şikayetlerim azaldı. 15. günün sonunda da şikayetlerimin neredeyse tamamen ortadan kalktığını gördüm. Siz de bünyenize göre, kilonuza göre bunu çeşitli ölçülerde kullanabilirsiniz. Dozajı iyi ayarlamanız gerekiyor bu konuda. Mide yanması 10 sene önceydi. Bir daha çok şükür onu yaşamadım. Fakat mide suyunun yukarı gelmesi şikayetim hala ara ara devam ediyor. Kudret narı tamamen bütün şikayetlerin hepsini ilelebet ortadan kaldırmıyor. İleri derecede bir mide rahatsızlığınız varsa mutlaka doktora da gözükmeniz gerekiyor. Zaten önce bu tür durumlarda önce uzman bir hekime başvurmanız tabii ki gerekli. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.